Herkese selamlar. İsmim Emre. Videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün biraz dertleşeceğiz çünkü derdimiz bas. Her mix yapan arkadaşımın mutlaka daha önce tecrübe ettiği gibi bası mikse oturtmak, istediği sound'u elde etmek, şarkıya dolgunluk vermekle ilgili tecrübeleri olmuştur. Zorlandığı anlar olmuştur. Ama her derdin, çözümü olduğu gibi bunun da birden fazla çözümü var. Ancak ben bir tane çözüme odaklanacağım. Keyif aldığım bir çözüm. Ne yapacağız? Bası frekanslara ayıracağız. Yani bası düşük frekansları ve yüksek frekanslara ayırarak ayrı 2 işleme tabi tutacağız ve onları tek bir potada eritip mix'imizin içine dolgun, tutarlı bir şekilde yedirmek, şarkımızın hacminin büyümesini sağlamak amacımız. Bakalım neler yapacağız? Haydi başlayalım. Projemizi açtık. Önce bir dinleyelim bakalım neyle uğraşacağız? Ondan emin olalım, ondan sonra konuşalım. Evet, oldukça güzel bir kayıt. Akustik bir kayıt, canlı alınmış bir kayıt. Tonu da hoş, güzel çalışılabilecek bir bas izlenimi veriyor bende. İlk yapacağımız şey kanalımızı duplike etmek. Hemen isimlendirelim. İlk kanala düşük frekansları çalışacağımız için low diyorum. Diğer kanala da mid ve high'leri çalışacağımız için bass high dedim. İlk yapacağımız şey EQ arkadaşlar. Ben Pro Q4 tercih ediyorum. Bunun en önemli nedenlerinden biri, çok seviyorum ayrı ama linear phase imkanımız var burada. Linear phase çok önemli. Bunu da yapıyoruz. Çünkü 2 kanalda 2 kesim yapacağız ve 2 kesimdeki crossover'lar bir faz problemi ortaya çıkartacak. Eğer linear yapmazsanız fazı, ciddi anlamda duyabilirsiniz ve garip bir faz, durumu olabilir. Linear phase'e geçtiğiniz anda bu %100 gitmiyor ama çok büyük oranda, rahatlıyor. Yalnız dikkat etmek gereken bir şey var. Linear phase pre-ringing yaratır. Yani, önceden böyle çok hafif bir ses verebilir. Onu duyacağız mı burada? Bir ona bakalım. Eğer duymuyorsak linear phase devam edeceğiz. Eğer sizin örneğinizde bunu duyuyorsanız linear phase değil, belki zero latency ile çalışmakta fayda olabilir. Ondan sonra fazı, ayrıca incelemeniz gerekebilir ama linear phase önemli. Logic kullanıyorsanız Logic'in EQ'sunda linear phase var. O da size yardımcı olacaktır. Şimdi ilk düşük frekanslarımızda şöyle bir kabaca bir alayım. Çünkü gideceğiz zaten. High'ları almayacağız. Dinleyelim. Amacımız low'ları burada tutmak. Evet. 235. Bir de mid high'ları bir açalım. Aynı şekilde hemen linear phase'imiz high modda açıyoruz. Burada 235 demiştik. Burada da ters işlem yapıyoruz. Yani low frekansları kesip, high'ları bırakıyoruz. Ve şu an hemen hemen oldu. 2 basta şu şekilde geliyor. Evet, slop'lar da önemli. Bende 12, güzel çalıştı ama 18-24 yapabilirsiniz. Yalnız ne kadar sert slop, yani ne kadar yükseltirseniz bu oranı, fazı problemini arttırmış oluyorsunuz. Mümkün olduğunca yumuşak slop'lar tercih etmeye çalışın, çalıştığınız bas uygunsa. Bir dinleyelim. Pre-ringing özellikle geliyor mu ona bir bakalım.
Evet, herhangi bir problem şu an gözükmüyor. Ayarladığımız şekilde devam edebiliriz. Bir sonraki adıma geçebiliriz. EQ'larımızı yaptıktan sonra satürasyon. Videonun en başında konuştuğumuz gibi mix'te basın duyulmamasının, o bas melodinin gelmemesinin en büyük nedeni zayıf harmonikler veya inharmonikler mid ve high range içinde. Biz oraları biraz daha güçlendirmek istiyoruz ki özellikle telefon gibi küçük speaker'larda, insanların dinlediği küçük speaker'larda basımız duyuluyor olsun. Bas melodiyi verebiliyor olalım. Aksi takdirde sadece low'lar kalırsa daha önce de bahsettik, bası alması mümkün değil dinleyicilerin. Önce high frekanstan başlıyorum. High frekansa Black Box benim sevdiğim bir plugin. Bunu uygulayacağım ama siz herhangi bir plugin'i uygulayabilirsiniz. Satürasyonun diğer bir faydası, hani, harmonik ve inharmonikleri ekleyerek, orada zenginleşmeyi yaratmasının dışında aynı zamanda transient dediğimiz bu audio wave içindeki peak'ler, o sivri uçları da biraz törpülüyor, yumuşatıyor. Çok hafif de bir kompresör uyguluyor. Dolayısıyla o bölgede güzel bir ses elde ederken aynı zamanda daha leveling yapılmış, yani törpülenmiş, sivri uçlar gitmiş, insanların kulaklarını rahatsız edecek o çıkıntıları da, biraz yumuşatıyor. Bakalım nasıl gelecek kulağımıza? Böyle kabaca yapıyorum. Biraz daha satürasyonu arttırayım. Evet. Perceived loudness dediğimiz şey de artıyor. Burada gain çok fazla bir gain, volüm gain yok ama perceive olarak, yani algı olarak daha yüksek duyuyoruz bası. Bu da bizi, mix'te çok rahatlatan unsurlardan biri. Bir de low frekanslara gidelim. Burada satürasyon deneyelim. Burada daha önce satürasyon denemedim. Biraz çekiniyorum buraya satürasyon koymayı. Bunun asıl nedeni şu: buraya koyacağınız, satürasyon bası merkezden uzaklaştırabilir. Kick'le olan ilişkisini de bozabilir ama bir karakter katabilir. Bir deneyelim. Beğenirsek kalır, beğenmezsek adaya veda eder. Tekrar açalım buraya aynı plugin'imizi. Aynı plugin'leri kullanmakta fayda var ki yine her iki kanalda aynı plugin'ler faz ilişkisini sağlıklı kalmasına oldukça yardımcı oluyor. Dinleyelim basımızı. Satürasyonumuzu açalım. Çok daha dengeli burada, çok daha hafif hareketler. Evet, oldukça dengeli ve güzel geliyor. Güzel bir karakter kattık basa, aynı zamanda mix'te daha iyi duyulmasına yardımcı oldu bu satürasyon işlemi. Biraz kompresör uygulayalım şimdi. Üst frekansları daha dengeli hale getirip bu slap bass'taki perküsif detayları ortaya çıkarmaya çalışacağız. Bunun için ben FET tarzı hızlı bir efsanevi kompresör 1176'yı kullanıyorum. En hızlı atak seviyesiyle başlayacağım. Bu tarz kompresörler biraz farklı çalışıyor. Atak sağda 7 en hızlı settingi, release için de geçerli. Burada amaç popping, tapping dedikleri, yani parmak hareketlerindeki detayları daha net duymak.
Biraz yavaşlatmakta fayda var çünkü şeyi de öldürmek istemiyorum. O ilk transitleri geçmesini istiyorum kompresörün ki oradaki karakter, o parmak hareketleri biraz gelsin. Çünkü basın karakteri orada. Biraz azaltalım hata, yavaşlatalım. Evet, çok daha dengeli ve tutarlı, bir bas oldu. O perküsif elementleri de çok hızlı bir şekilde, duyabiliyoruz. Dediğim gibi atak çok hızlı olursa o elementleri, o parmak hareketlerin enerjisini de azaltır. Gayet tatlı. Game Match'imizde bakalım. Evet. Nice. Evet, şimdi low end'e bir kompresör uygulayalım. Yine aynı kompresörü uygulayacağım. Split yaptığımız için faz endişesinden kaynaklı. Ratio'muz 4:1. Zaten en düşük ratio oranı bu kompresörde bu. Başka bir versiyonunda 2:1 olarak var ama 4:1 gayet müzikal. 8:1-12, ratio'lar çok yüksek ratio'lar. Bunları kesinlikle burada kullanmamaya çalışın. Özellikle groove varsa groove'u öldürür ve aynı zamanda bir çamurlaşma da yaratır. Daha düşük oranlı bir kompresörle başlayacağız. Amacımız, bası öldürmek değil, sadece kontrol etmek. Çünkü bunlar low frekanslar, uzun salınıma sahip frekanslardır. Eğer çok fazla yüksek oranda bir gain reduction ve sıkıştırma yaparsanız bası cansız hale getirirsiniz ve bu salınımları da, o lezzetli salınımları da işin açıkçası öldürmüş olursunuz. Atak yine ezmeden basın nefes almasını sağlayacak. Yani ilk vuruşların, ilk transitlerin rahat bir şekilde geçmesini hedefliyorum. Onun için atağı, nispeten yavaş yapıyorum. 3 seviyesi uygun gibi. Tabii ki değiştireceğiz bunları. İlk şeylerimiz bunlar. Release'i de çok yavaş yapmamaya çalışıyorum. Çünkü release'i çok yavaş yaparsanız kompresör basın son notasına kadar basar. Bu da o ritmi, groove'u, bastaki groove'u öldürür. Evet. Biraz, mix'ini düşürüyorum %50'ler civarında. Dolayısıyla aslında burada gördüğümüz, 4,5-5 dB gain reduction değil, 2 dB'ye falan denk geliyor. Sıkıştırma oranı oldukça az oluyor. Bir şeyini kontrol edelim. Duyumda make-up'ı da güzel. Güzel, gayet tok, keyifli, midleri de duyduğumuz, biraz acıyan, gayet güzel, gayet güzel. Evet arkadaşlar, split processing işlemi kanallarda bitti ama işimiz bitmedi. Dikkat ederseniz sürekli şeyden bahsediyorum. 2 kanal arasında benzer aynı plugin'leri kullanmaktan bahsediyorum. Çünkü fazla ilgili bir endişem var. Ancak şunu da unutmamak lazım. Bizim şu an kullanmış olduğumuz DAW'lar plugin delay compensation'ı çok iyi bir şekilde, latency'yi çok iyi bir şekilde telafi edebiliyorlar. Ancak bazı plugin'ler, özellikle analog modelleme, ondan sonra saturation, oversampling, look ahead processing'lerinden dolayı bazı farklı transient davranışlarına sahipler ve bunlar hep faz problemlerini oluşturuyor. Ben biraz daha güvenli tarafta kaldım. Onun için aynı pluginleri kullandım ve güzel de sonuç elde ettim. Eğer siz farklı plugin kullanmak isterseniz her iki kanalda mutlaka mono uyumluluğunu kontrol edin. Bundan emin olun. Aksi takdirde şarkınız mono üreten bir speaker'da çalınırsa basslarınız kaybolabilir. Çünkü bir phase cancellation yaşıyor olursunuz. Buna mutlaka ve mutlaka birkaç kere kontrol edin, iyi dinleyin ki böyle bir problemle karşılaşmayın. Kanal ayırma işlemimiz bitti. Ancak son bir dokunuşta mid high'daki basa yapmak istiyorum. Çünkü özellikle mid high'ın dengeli ve tutarlı olması çok önemli.
konuştuğumuz gibi o peak'ler, transitlerin biraz yumuşaması istenebilir. Çok hafif bir, gain reduction yapacağım. Volüm artışı istemiyorum. Onun için threshold'la out ceiling'i beraber indiriyorum. Hafif bir limitleme gördüğümüz zaman orada duruyor olacağız. Böylece distort olma, ihtimali de kalmayacak. Daha yumuşak bir transite sahip olacağız ama ufak dokunuşlar her zaman faydalıdır bu tür işlemlerde. Özellikle kanallarda limiter kullanılmasında. Evet. Maksimum 2 dB görüyoruz. Biraz ilerlerde neler oluyor? Buralarda evet. Çok kontrollü maksimum 1-2 dB'lik bir gain reduction'ımız var. Ve burada kontrolü sağlamış olduk. Şimdi 2 kanalımız var. 2 prosesimiz var ama bunları aynı potada eritmemiz lazım ve zevkimize göre de bu low bası ve high bası getirmemiz lazım. Hani low'u mu üstte istiyoruz, high'ı mı üstte istiyoruz, ne kadar duymak istiyoruz? Onun için burada ben bir subgroup, Logic'te bass da deniyor, bir bas oluşturacağım. Ona da diğer enstrümanlara yaptığım gibi mesela burada da bir davul ve drums grubu var. Burada da bir bas grubu yaratmış olacağım. Gönderelim. Evet. İkisini de kısalım. Önce low bass'tan başlayalım. Nerede duymak istiyorsak. Low bass'ımız oturdu. Şimdi high'ı alalım. O gritlik, o şey gelmeye başladı. Evet, bass artık canlı bir şekilde mix'in içine oturdu. Bu tamamen zevk meselesi. Nasıl duymak istiyorsanız, şarkıyı nasıl, müzik nasılsa, müzik türü nasılsa, şarkı nasılsa değişiyor. Gayet güzel. Bu tamamen artık neyi nasıl duymak istediğinizle ilgili. Bununla ilgili bir şey söyleyemem. Şu, işte, high burada olsun, low şurada olsun. Bu tamamen zevk ve kişisel tercihiniz. Bir de bir glue kompresör yapalım ki bu basslar güzelce bir bütünleşsinler, bir bütün şekilde çalsınlar. Çünkü 2 frekansı, 2 kanala ayırmıştık bunları. Burada da bir glue kompresör kullanalım. Yavaş bir atak. Çok hızlı bir release. Ben auto tercih ediyorum. Daha iyi sonuç veriyor benim zevkime göre. Ve çok düşük bir ratio. dB civarında bir gain reduction istiyorum. Evet. Glue kompresörsüz böyle geliyor. Kompresörle artık tek bir pas. Evet, proses bitti. Genel proses bitti ama tabii bu bas üzerinde şekillendirebilirsiniz. Buraya Fab Q açarsınız, Q4 açarsınız. İstediğiniz gibi ve arttırabilirsiniz. Öyle kabaca bir şeyler yapıyorum. Buralarda çamurlaşmalar olabilir. Şurayı biraz alabiliriz belki. Fundamental buralarda.
videomuzun sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır ve faydalı bulmuşsunuzdur. Eğer faydalı bulduysanız like butonuna basarsanız çok çok sevinirim. Aynı zamanda lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. En kısa sürede görüşmek üzere. Şimdilik bay bay.